Bugün tek işlemden 1000 dolar kazanacaktım ama ne yaptım? İşlem açmadım. Arkadaşlar merhaba, ben Başak. Bugün size günü gününe yaşadığım olaydan bahsedeceğim ve bunun beni ne kadar zorladığını anlatacağım. Genel olarak hem nasıl işlem açtığımı hem de 3 aydır ilk defa neden işlem açmadığımı anlatacağım. Benim sistemim bu şekilde aslında. Ben de bunu deneme yanılma yoluyla buldum. Ben 1DTE opsiyon işlemi açıyorum. Yani bu demek oluyor ki bugün alıp yarın satıyorum. Şimdi Amerikan borsasında opsiyon işlemi açtığım için bizim Türkiye saatiyle 5.30'la gece 12 arası işlem yapabiliyoruz. Ben de bugün alıp yarın sattığım için genelde piyasa kapanmadan 15-20 dakika önce grafiğe bakıp grafiği yorumlayıp ona göre işlem açıyorum. Ve bu açtığım işlemde diğer gün açılışta satma işlemi oluyor. Yani şöyle anlatayım. Saat 23.40-23.45 gibi grafiğe bakıyorum, grafiği yorumluyorum ve kendi stratejime göre diğer güne opsiyon işlemi alıyorum ve benim amacım açılışın ilk 30 dakikasında bu opsiyonu satmak. Çünkü biliyorsunuz gamma giriyor, delta giriyor. Yani bu değerleri ben bile bilmiyorum, ne kadar neyi etkiliyor, ne neyi etkiliyor, ne neyi etkilemiyor. Hiçbir fikrim yok. Benim burada kendime oturttuğum sistem bu. Kapanışa 15 dakika kala al. Açılışta 30 dakika içinde sat. Zaten bu sistemi ben ilk trade ettiğim gün buldum. Böyle bir şey yapılabiliyormuş ve ben bunu keşfettim ve 3 aydır da her gün bunu uyguluyorum. Size örnekle bunu daha da iyi anlatabileceğim. Örneğin SPY'da opsiyon işlemi açacağım ve kapanışa 15 dakika var. Şu anda da SPY'ın değeri 690'larda. Grafiğe bakıyorum ve diyorum ki bu yarın düşebilir. Sonra gidiyorum 689 put'a bakıyorum ve ondan bir kontrat alıyorum. Piyasa 689'un ne kadar altında açarsa ben o kadar kazanıyorum. Örneğin 685 açtı. Orada 4 birim değeri var ya, ben 689 aldım ama piyasa 685 açtı. O zaman 4x oluyor, yani 400 dolar kazanmış oluyorum. Veya piyasa 689'larda açtı, yani benim aldığım değere yakın bir şekilde açtı. Fakat ben grafiğe bakarak zaten önceki gün kendi belirlediğim stratejime göre diyorum ki bu 30 dakikada aşağıya düşebilir, ondan sonra yükselebilir. İşte benim amacım o 30 dakikada en dibi görüp oradan satmak. Tabii buradaki mantık yukarı gitmeyle aynı. Eğer call veya long pozisyonu oynasaydım mantık aynı. Yani ne kadar yükselirse o kadar kazanıyorum gibi. Fakat düşüşlerde her zaman daha çok kazanıyorsunuz. Neyse, burada kendi stratejime girmeyeceğim. Onu başka bir videoda kesinlikle anlatacağım. Bugün asıl konumuz karar verme kısmı. 3 aydır her gün işlem açtığımı size söylemiştim. Gerçekten yurt dışına gittim, şehir dışına gittim, aile toplantıları oldu, iş görüşmem oldu. Her yere gittiğimde mutlaka işlem açtım. Fakat geçtiğimiz cuma günü işlem açmamayı tercih ettim. Yani grafiğe baktım, kendi stratejilerime de baktım. Piyasa zaten aşırı şekilde yükselmiş. Bu arada ben SPY, SPY ya da QQQ işlemi açıyorum. Onun da bilgisini vereyim de. Yani gördüğümüz üzere zaten Aralık ayından itibaren saçma bir şekilde yükseliş var ve piyasa düşecek belli ama ne zaman düşeceğini kestiremiyorum. Bu arada benim taktiğim de, yani benim izlediğim strateji de hani piyasa yükselir mi düşer mi değil, aslında piyasanın uğraması gereken yerler. Beni ilgilendiren kısım piyasa yükselecek mi, işte long mu alayım veya piyasa düşecek mi, put mu alayım değil. Ben gün içinde grafiğe bakıyorum, işte fair value gap'ler oluşturuyor veya çok boşluklu bir şekilde açıyor piyasa diğer gün diyelim. Orada bir boşluk oluyor ya, benim stratejim aslında piyasa birden yukarı çıktığı için veya birden düştüğü için o boşlukları doldurmak zorunda. Benim yaptığım piyasanın uğraması gereken yerlere işlem açmak. Ama tabii ki de ben de şey değilim, yani bilmiyorum hani piyasa yarın mı buraya uğrayacak veya işte 2 gün sonra mı uğrayacak, onu bilmiyorum. Fakat 3 aydır bunu deneyimledim, bunu test ettim. %95 diğer gün bir önceki günün boşluklarına uğruyor. Bu strateji konusuna giriyor. Bunu başka videoda anlatacağım. Piyasa çok anormal bir şekilde yükselmeye başladı ve o kadar boşluk bıraktı ki, yani böyle 3-4 tane bayağı böyle 5 birimlik boşluk bıraktı grafikte ve şey diyorum, yani bu piyasa düşecek ama ne zaman düşecek bilmiyorum. Geçtiğimiz cuma günü bakıyorum piyasaya, grafiğe bakıyorum ve hiçbir şekilde ne iç sesime güvenebiliyorum ne grafiğe güvenebiliyorum. Yani böyle sanki donup kaldım. Sebebini ben şuna yoruyorum. Ocak ayında geçtiğimiz 2 hafta boyunca her gün trade ettim ve gerçekten her gün kaybettim. Ve her gün kaybettiğim için de
içimde bir korku oluştu ve kendimi dinlememeye başladım ve korkarak ilerlemeye başladım. Yani o kadar saçma böyle yön hareketleri yapmaya başladım ki içten içe biliyorum mesela düşecek ama yükselişi oynuyorum veya yükselecek düşüşü oynuyorum böyle. Kendi sesimi duyamamaya başladım. Fiyi de böyle yorumlayamamaya başladım yani. Kendime kızmaya başladım. Yapamıyorsun işte, bunu da yapamadın, olmadı, para kaybediyorsun da şu da bu da böyle. Kendimi aşağılamaya başladım. Sonra cuma günü oldu. Grafiğe bakıyorum. Yorgunum. İşten gelmişim, spora gitmişim, yemek yemişim falan böyle. Koltukta oturuyorum ve grafiğe bakıyorum. Saat 23.40, 23.45 gibi böyle. Baktım. Ya dedim, ben işlem açsam mı, açmasam mı dedim. Sonra içimden bir ses biliyor, bak içimdeki ses diyor ki bu piyasa düşecek. Şimdi değerleri vereceğim size. BPY'den bahsediyorum. SPY Cuma günü 691'de kapattı, tamam mı? Ben biliyorum piyasa aşırı yükseldi ve şimdi bu Amerika'daki durumlardan işte haber durumlarıdır, açıklamalardır falan filan böyle hani şey olacak. Grafik böyle olacak biliyorum yani tek hani bir şekilde böyle gitmeyecek. İçimdeki ses diyor ki düşecek, bak düşecek. Alacaksan bir kontrat al ya. 690 al, hani öyle çok uç kontratlara da gitme. 691 kapatıyor ya. Hani 690 al ya dedim. Ne olacak ya böyle 150 dolar bir kontrat dedim, yani ne kaybedersin ki dedim. Ama elim gitmedi. Gitmedi yani, gidemedi. Ertesi günü tatildi. Bugün salı günü. Salı günü 681'de açtı. Ben o kontratı almış olsaydım 690, 681 çıkardığımızda 9 ya. Kontrattan 900 dolar kazanacaktım. Ama işlem açmadım. Bu arada bunun şöyle bir kısmı da var. Şimdi QQQ ile SPY grafikleri aynı şekilde ilerliyor. Yani ikisi de gerçekten birebir aynı şekilde ilerliyor. Fakat QQQ daha volatil bir şekilde ilerliyor. Yani düşüşler belki 2-3 birim daha fazla oluyor. Hani SPY'da bir birim düşüyorsa QQQ'da 2 birim düşebiliyor gibi. O yüzden QQQ'da kazancınız daha fazla oluyor. Ben 2 hafta öncesine kadar sadece SPY işlemi açıyordum. Fakat 2 haftadır QQQ ve SPY işlemi açmaya başladım. Ve ikisine de aynı şekilde bakıyorum. Ve birisine put alacaksam diğerine de put alıyorum. Eğer cuma günü 690 put aldım ya, yani 690 short aldım ya SPY'a. Aynısını QQQ'ya da alacaktım ve eğer QQQ'ya alsaydım şu anda 2000 dolarım vardı. Yani 2000 dolar kazanmıştım ama ne yaptım? İşlem açmadım. İlk videomda da bahsettim. Ben risk çok severim yani. Benim yaptığım durum zaten çok enteresan. Hani 15 dakika kala al, açılışta sat. Hani bunu yapan daha görmedim. Bunu yaptığım için bunun aslında kazançları da çok fazla ama kaybedişi de çok fazla baktığınızda. Ve bugün pre-market, yani piyasa açılmadan önce bizim saatimizle öğlen 12 gibi pre-market açılıyor Amerika'da. Orada 681'i gördüm ya. İş yerindeyim. 4 saat boyunca kafamın etini yedim. Yani gerçekten kendime yaptığım böyle bir psikoloji baskı olamaz. Direkt şeyim yani, böyle neden işlem açmadın? Sen risk almayı seversin. Neden yapmadın? Yapman gereken yerde yapmıyorsun. Yapmaman gereken yerde yapıyorsun. Ne yapıyorsun falan böyle. Kafayı yedim, iş yerinde böyle tur atmaya başladım artık. Hani grafiği kapattım direkt. Ama sonra sakinleştim. Çünkü trade etmek kadar trade etmemek de bir karar. Ve ben cuma günü trade etmeme kararı vermiştim. Ben o kararı o anki bildiğime göre karar verdim. Şu an bildiğim bilgiyle kendimi yargılayamam. Her alınmayan işlem kaçırılmış bir fırsat değildir. Bazen alınmayan işlem korunmuş bir hesaptır. Olsun, buradan çıkardığım sonuç da kendime daha çok güvenmem, kendi stratejilerime ve kendi iç sesime güvenerek hareket etmem aslında ve risk almaktan kaçmamam. Bu da böyle bir deneyim olsun.